Bu dersimizde sizlere avuç içerisinde yer alan tepelerden bahsedeceğim. Avuç içerisinde 7 tane tepemiz bulunmaktadır. Birincisi işaret parmağının altında yer alan Jüpiter tepesidir. İkincisi orta parmağın altında yer alan Satürn tepesi. Üçüncüsü yüzük parmağın altında yer alan Apollo yani Güneş tepesi. Dördüncüsü serçe parmağın altında bulunan Merkür tepesi. Beşincisi birbirlerine karşılıklı olmak kaydıyla mental Mars ve fiziksel Mars tepeleri. Altıncısı Luna tepesi yani Ay Dağı. Yedincisi ise Venüs tepesidir. Jüpiter tepesi işaret parmağının hemen altında yer alır. Bir kişide baskınlığı, liderliği, otoriteyi ve özgüveni gördüğümüz bir yerdir. Bu tepe eğer gelişmiş bir yapıdaysa kişi hem iş hayatında hem de sosyal hayatında çok başarılı bir kişi olur. Bu tepe eğer elde yoksa ya da net bir şekilde göremiyorsak kişinin özgüveni düşük, yönetme kabiliyeti zayıf ve başkalarının emirlerine boyun eğen bir yapısı vardır. Satürn tepesi ise orta parmağın altında yer alır. Satürn tepesi kişide disiplini ve sorumluluğu gördüğümüz bir yerdir. Tepe eğer belirgin bir yapıdaysa, net bir şekilde görebiliyorsak kişi mistik konulara karşı oldukça ilgilidir. Bu alanlarda başarılı olma ihtimali yüksektir. Tepe eğer çok daha fazla belirgin olursa kişi bu sefer çok fazla sorumluluk bilincinde olmayı ister. Sorumluluk sahibi olur ve bu da ona ruhsal anlamda bir bozukluk getirir. Ruhsal açıdan sorun sıkıntı yaşamaya başlar bu kişi. Eğer tepe belirgin değilse, elde net bir şekilde göremiyorsak kişi çok fazla karar almaktan kaçınan bir yapıya sahip olur. Ne yapması gerektiğine kendisi karar veremez. Kendi kararlarını alamayan bir yapısı vardır. Daha çok birilerinden akıl almayı ister. Tavsiyeler ister. Apollo yani Güneş tepesi de yüzük parmağın hemen altında yer alır. Apollo tepesi belirgin olan kişiler görünürde olmayı, topluluklar önünde hitap etmeyi çok severler. Tepe eğer belirginse, net bir şekilde görebiliyorsak bu kişilerde sanatsal yatkınlıkları oldukça yüksektir. Popüler olmayı çok isterler. Tepe eğer belirgin değil, elde net bir şekilde göremiyorsak bu kişilerin de sanatsal yönden zayıflıkları vardır. Ve hayatta da başarı yönünden zorluklar yaşarlar. Merkür tepesi ise serçe parmağın hemen altında yer alır. Merkür tepesi belirgin olan kişiler ticari yönden oldukça başarılı insanlardır. İletişimi kuvvetli, sosyal ilişkilerinde de oldukça güçlü insanlardır. Bu tepenin belirgin olmaması, yani elde net bir şekilde göremediğimiz durumda kişide bir takım iletişim problemlerinin olabileceğini ve sosyallikten de uzak bir yapıda olduğunu bize bildirir. Mars tepelerine ise gelecek olursak öncelikle fiziksel Mars tepesinden bahsetmek istiyorum. Fiziksel Mars tepesi belirgin olan insanlar oldukça baskın karakterde olurlar ve inatçı da bir yapıları vardır. Bu tepenin belirgin olması kişiye daima son sözü söylemeye sebebiyet vermektedir. Geri adım atmayan bir yapıları vardır. Aynı zamanda kişinin fiziksel olarak da güçlü bir yapısı olur. Bu tepe eğer düz bir yapıdaysa, yani belirgin değilse, burası düz bir şekilde devam ediyorsa elin içerisine doğru, bu kişilerin de fiziksel olarak pek mücadele eder bir yanları yoktur. Fiziksel olarak da zayıftırlar ve risk almaktan da çekinen bir yapıları olur. Mental Mars ise belirginse eğer mental Mars tepesi kişide öz kontrolünü iyi kullanan, zihinsel anlamda da dayanıklı ve soğukkanlı bir yapısı vardır. Bu kişiler her türlü baskıya karşı sakin kalabilen bir durumda olurlar.
Tepe eğer belirgin değilse, elde net bir şekilde bu tepeyi göremiyorsak kişi sabırsız bir yapıda olur ve aynı zamanda da kararsızdır. Karar vermekte zorluklar yaşar. Her şeyden çok çabuk bir şekilde vazgeçerler. Örnek verecek olursak çok sık iş değiştiren bir yapısı olabilir. Kararları çok değişkendir. Anı tutmayabilir. Ay Dağı'na gelecek olursak da Ay Dağı çok belirgin olan insanlar aşırı hayalperest bir kişiliğe bürünürler. Bu kişiler bu durumlarından dolayı da stresli ve kaygılı olurlar. Ay Dağı belirgin olan kişiler sezgisel ve derin duygulara sahiptirler. Oldukça da gelişmiş bir zekaya sahiptirler bu kişiler. Eğer Ay Dağı belirgin değil, elde net bir şekilde Ay Dağı'nı göremiyorsak bu kişilerde daha az zihinsel ve yaratıcı bir güce sahip olurlar. Ve konulara da oldukça yüzeysel bir şekilde yaklaşırlar. Bu kişiler daha az hayal kurarlar ve bu sebeple de sanata çok fazla önem vermezler. Son olarak da Venüs tepesinden bahsedeceğiz. Venüs tepesi belirgin olan kişiler sıcakkanlı, merhametli, güler yüzlü, neşeli, sosyal açıdan da başarılı insanlardır. Ve aynı zamanda da romantik ilişkilerinde de oldukça sadık ve samimi bir kişiliğe sahip olurlar. Eşlerini çok fazla aldatmayan bir yapıları olur bu kişilerin. Bu tepenin belirgin olmaması durumunda ise, yani bu tepeyi elde çok net göremediğimiz zamanlarda ise kişinin içe dönük bir yapısının olduğunu, ikili ilişkilerinde zayıflık olduğunu ve oldukça da soğuk bir yapısının bulunduğundan bahsedebiliriz. Çekingen bir karakterde olurlar bu kişiler. Bu dersimizde sizlere tepelerden bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.